Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Kripto Türkiye'den herkese merhaba. Bugün videomuza konu olan proje Boson Protokol. Boson Protokol ve piyasadaki ismiyle Boson, e-ticaret sisteminin merkeziyetsiz finansa taşımayı hedefleyen bir altyapıdır. Ethereum ERC20 tabanlı olan Boson Protokol, gerçek dünyada yapılan e-ticareti, diğer bir tanımıyla günümüz dünyasındaki fiziksel olarak satılan ürünlerin dijital para birimleri veya dijitalde bir değeri olan varlıkları kullanarak alışverişini sağlamak fikriyle ortaya çıkmıştır. Şirketin sloganı da bu noktada ne olduğunu açıklıyor. Merkezi olmayan bağımsız ticarete merhaba deyin. Örnek vermek gerekirse Metaverse üzerinde Boson protokolü kullanarak bir NFT kazak aldınız. Bu kazağın NFT'si gerçek dünyada fiziksel olarak var olan kazak için kullanılabilir. Veya tam tersi açıdan bakarsak günümüz dünyasında e-ticaret üzerinden aldığınız kazağı Boson protokolle Metaverse evreninde NFT haline getirebilirsiniz ve dijital olarak benzersiz bir şekilde sizin olmuş olur. Gelelim Boson protokolün buna benzer uygulamaları nelerdir, neleri kapsar? Temel hedefleri fiziksel ve dijital dünya arasında bir köprü olabilmek. Bunun haricinde Boson protokol, akıllı sözleşmelerin günümüz dünyasındaki ticaret işlemlerini içerecek şekilde merkeziyetsiz ve özgür bir platformla yapılmasını öngörmektedir. Bu da tamamen otomatik, programlı ve şikayet ödeme konularını içerecek kapsamda güçlü bir platform olacaklarını gösteriyor. En büyük iddialarının NFT konusunda olduğundan bahsetmiştik. NFT'ler günümüzde genel anlamda sanat ve oyun alanlarında kullanılıyor. Boson bunu gerçek dünyaya entegre ederek her şeyin NFT olabileceğini ortaya sürüyor. Ve bunlara dijitalde ulaştıysanız fiziksel koşullarda da sizin olabileceğini vurguluyor. Boson bir pazar yeri oluşturarak NFT ve gerçek dünyadaki eşyaların alım satımını gerçekleştirecek bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen güvenli, otomatik ve merkeziyetsiz bir pazar yeri. Üstelik burada işlem yaptıysanız kesinlikle ürünü alacaksınız ve işlemden vazgeçildiği durumda ödediğiniz miktarın tamamı geri iade edilecek. Bu da akıllı sözleşmeler ve blok zincir teknolojisiyle fazlasıyla mümkün. Peki aldığınız bir NFT'nin size gelmesini nasıl sağlayacak? İşte bu noktada Boson'un verdiği cevap şu şekilde. NFT'leriniz gelecekteki işlemlerin tokenize edilmiş hali. Yani siz aslında vadeli işlem sözleşmeleri oluşturuyorsunuz ve bunu sağlayan kavram da NFT'lerin asla değiştirilemez özelliğini ortaya çıkarıyor. Bu sayede aldığınız dijital ürün kaydı silinemez, değiştirilemez ve akıllı sözleşmelerde desteklendiği için ileride bunu talep ettiğinizde ürün sizin olarak gözükecektir. Boson protokol Web3 dünyası içerisinde yer alma düşüncesiyle oluşturulmuştur. Yani işlemlerin güvenilirliği için blok zincirlere kaydedilmesi söz konusudur. Kullanıcılar Boson protokolü kullandığı zaman görevler yaparak ödül NFT'ler elde edebilir ve bu NFT'leri ticaret yapmak için kullanabilir. Boson protokol aracı kavramını ortadan kaldırmak üzere kurulan bir altyapıdır. Örneğin bir ürün satmak isterseniz Amazon, Alibaba gibi büyük şirketlerde yer almanız gerekiyor. Bunu merkezi kripto borsalarında gerçekleştirmek isterseniz de işlem tamamlanana kadar ve alıcı kendisine ödenen parayı aldığını onaylayana kadar geçen süreçte merkezi kripto borsaya bağlısınızdır. En sonda işlem gerçekleştiğinde ortada belli bir maliyet veya zaman kaybı oluşur. Boson protokol tam anlamıyla aracısız bir ticaret oluşturmayı hedefliyor. Bu sayede gerçek ya da sanal dünyadaki ürünlerin alım satımını yapmak için tamamıyla aracılardan arındırılmış bir platform olarak bunu sağlayacak. Boson protokolde verilerinizi de satabilmeniz veya başkasının sattığını alabilmeniz mümkün. Bunu da Ocean protokolle işbirliği yaparak müşteri portföyü, memnuniyet, tercih edilme gibi verileri Ocean protokolden elde ederek sizlere alım satım imkanı sunuyor. Görüldüğü üzere Boson protokol hayatımızın birçok alanında fiziksel olarak duyduğumuz terimleri ticareti tamamen merkeziyetsiz bir finansa uyarlamak istiyor. Merkeziyetsiz finans uygulamalarına öncelik etmenin yanı sıra bünyesinde bu uygulamalara da yer vererek son kullanıcıya kadar sistem düşünülmüş. Boson Portal, Decentraland üzerinde kurulan ilk Metaverse ticaret oluşumudur. Bu ne demektir? Yani şirketin ana hedeflerinden biri gerçekleşti ve gelişmeler devam ediyor. Decentraland kullanıcıları Boson Portal'a girerek sanal ögelere göz atabilmek, beğendikleri ögeleri satın alarak fiziksel bir öge haline getirebilmek amacıyla sanal bir alışveriş merkezi olarak inşa edildi. Portal içerisinde aynı zamanda oyunlar oynayabilir, ödül olarak NFT kazanabilirsiniz. Boson jetonu Boson protokolün kendisine ait jetondur. Protokol bünyesinde işlem yapmak için Boson kullanmanız gerekiyor. Boson protokol üzerinde Boson'la ekosistem büyümesine katkı sağlayabilen işlem için kullanılabilen, topluluk tarafından yönetilen, kendi kendini idame ettirebilen, merkezi olmayan otonom uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamayı yönetecek kişiler Boson jetona sahip olan herkestir.
Bu sayede ne kadar çok işlem ve veri olursa değeri o kadar artacak demektir. Aynı zamanda stake edilebilme özelliği de boson jetonunun sahip olduğu diğer bir nitelik. Projelerden elde edilen boson gelirlerinin bir kısmı boson satın alımı ve yakılması için D-Commerce DAO uygulamasına geri yönlendirilir. Ekonomik dengeyi kuran bu program kazanılan miktarın bir kısmını uygulamayı geliştirmek için harcar. İşlem ücretlerinin çok düşük olması da paranın istikrarını korumaya yardımcı olacak ve sistemin kendi kendini işleyebilmesine destek olacak diğer bir unsur. Boson protokol kullanıcıların fon kaybetme korkusunun olmaması için bu alanda gelişmede ekstra önem gösteriyor. Küresel markalarla işbirliği yaparak NFT pazarlarını daha bilinir ve güvenilir hale getirmeye çalışıyorlar. Örneğin Dolce Gabbana'ya ait $1 milyon değerinde The Glass Suite adında NFT zinciri satın alarak bunu Boson Portal'da sergiliyorlar. Ayrıca Nifty Key'in Boson protokol kullanarak Mastercard'la startup anlaşması yaptığını söylemezsek olmaz. Shopify'a girip ardından doğrudan oradaki ürünlerin de Metaverse'te satılması şirketin bir diğer hedefi. Ayrıca diğer Metaverse evrenlerinde kapsayacak şekilde geliştirilmeye devam ediyor. Özellikle Fortnite gibi video oyunlarıyla da entegre olacak olan sistem, geleneksel oyun dünyasında da Metaverse'te ticaret bakış açısını kazandırmayı hedefliyor. Dünyanın birçok yerinde Boson Forum adı altında forumlar düzenleyerek protokolün tanıtımı ve hedefleri her fırsatta açıklanmaya devam ediyor. Boson protokol incelemeyi yaptığımız günlerde $1 civarında işlem görüyor. eTorox, Gate.io, Crypto.com, KuCoin, Bitfinex, Maxi Global, Uniswap gibi yaklaşık 10 farklı borsa üzerinden alım satım işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bundan yaklaşık 10 ay önce $5.36 seviyelerine kadar çıkış yapmış. Şu anda ATH fiyatından yaklaşık %80 aşağıda. Aktif cüzdan sayısı 5200 seviyelerinde seyrediyor. Boson'un en beğendiğimiz özelliklerinden biri ekosistem gelişimi ve ağ ödülleri için %43.4'lük bir pay ayırmaları. Bu sayede uzun vadeli sürdürülebilir finansman için hem bir havuz oluşturacaklar hem de ekosistem gelişiminin hızlı olmasının önünü açacaklar. Public sale dediğimiz halka arz miktarı toplam miktarın %3'ü. Tohum satışı %7, özel satış %17, danışmanlar için %5 ve takım için %25. Bu değerlerde makul denebilecek şekilde dağıtılmış. Salınım ve jeton dağıtımı da 4 ay ile 60 ay arasında değişmekte. Bu da uzun vadeli bir proje olduğunu destekliyor. İlk listelenmede yaklaşık olarak %8 yani 16 milyon adet boson jetonu piyasaya sürülmüş. 9 Nisan 2021 ilk listelenme. Şu an dolaşımda 62 milyon adet boson jetonu bulunmakta ve toplam arz 200 milyon jetonla sınırlandırılmış. Salınımın bitmesiyle birlikte 5 yıl içerisinde piyasada yüksek miktarda jetonlarının olması öngörülüyor. Boson protokol 2022 ortalarında versiyon 2 adını verdikleri genel değişim mekanizmasını devreye sokmayı hedefliyor. Şu an Metaverse uygulamaları ve anlaşmalar devam ederken genel değişim mekanizması dediğimiz açık toplulukların katılımının artması ve yönetimi, merkeziyetsiz topluluk ödüllerinin dağıtımı ve herhangi bir evren üzerinden fiziksel ve dijital ticaret gibi birçok özellik daha eklenecek. Şu ana kadar gerçekleşen birçok yenilik bizleri bu konular içinde sabırsızlıkla bekletiyor. Boson protokolün finansmanı için $10 milyon civarında bir yatırım yapıldı. Kurucuları Justin Bannon ve Gregor Boros'a olan Boson protokol 12 kişilik ekibiyle projelerini geliştirmeye devam ediyor. Justin Bannon sıkça duyduğumuz isimlerden biri. Priority Pass adlı şirketi $50 milyon değerden $1 milyar değerine çıkarmış biri. Imperial College London fizik mezunu. Dijital iş modeli araştırmacısı ve dijital para birimi alanında yüksek lisansa sahip biri. Gregor Borosa ise tek kurucu ortağı ve 2013'ten beri blockchain sektöründe ismi sıkça duyulan biri. Geçmişinde bilgisayar, işletme ve dijital para birimlerinde eğitimi bulunuyor. Aralarında Doktor Zeynep Gürgüç'ün de bulunduğu 10 kişilik bir danışman ekibi de mevcut. Outlier Ventures projenin büyük bir yatırımcısı konumunda. Ayrıca Blockchain Game Alliance, Crucible, Dex Freight, Ocean Protocol, Gate.io, TRG Capital ve FBG Capital gibi isimler tarafından desteklenmekte. Sosyal medya tarafında da oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Twitter'da aktif olarak 67.000, Telegram'da ise 18.000'in üzerinde takipçileri var. Bir projenin geleceğinde yarattığı yenilikler kadar oluşturduğu topluluk da önemlidir. Çok yenilikçi bir proje olsanız bile sağlam bir topluluk oluşturamadığınız sürece çok bir anlam ifade etmiyor. Bugün hiçbir yenilik sunmamasına rağmen büyük topluluk oluşturmuş projelerin piyasaya nasıl tutunduklarına şahitlik ediyoruz. Ancak yakın bir gelecekte var olmayacaklarından eminiz. Topluluğun gücünün neler ifade ettiğini buradan anlayabiliriz. Boson protokol günümüz yaşamını dijital dünyaya entegre etme konusunda bizleri heyecanlandırıyor. Web3 teknolojisi, Metaverse, NFT'ler gibi konuların konuşulmasıyla bu teknolojilere olan ihtiyacın arttığı bilincindeyiz. Boson'la bunu oldukça kolaylaştırabilecek ve birçok alanda ticaret yapmak için tek bir platforma girmemiz yeterli olacak. Özellikle ekibin ve yatırımcıların istekli oluşu bizlerin de projeyi incelerken çok ilgimizi çeken bir ayrıntı oldu. Gelecekte neler yapacaklarını ise hep birlikte bekleyip göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.